Merhaba arkadaşlar. Lezzetin Adresi YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bayram için yaptığım bülbül yuvası baklavamı paylaşacağım. Yıllardır ben bu yöntemi kullanarak yapıyorum ve çok pratik oluyor. Mutlaka siz de bu yöntemi kullanın. Yarım saat gibi kısa bir sürede 2 tepsi baklavayı açıp hazırlıyorum. İsterseniz şimdi yapımına geçelim. Mutlaka bu yöntemi siz de deneyin. Yoğurma kabımın içerisine 1 bardak suyu ve 1 bardak sütü ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı sirke, bir fiske tuz ve 1 çay kaşığı da kabartma tozu ilave ediyorum. Şimdi bir tane yumurtayı ilave ediyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Ve 1 tatlı kaşığı da tereyağı ilave ediyorum. Bunların hepsini bir çırpıyorum. Tereyağını da elimle güzelce bir ezdikten sonra şimdi unumu ilave edip hamurumu güzelce toparlıyorum. Unumuzu mutlaka azar azar ekleyelim arkadaşlar, kontrollü bir şekilde. Çünkü baklava hamurunun yumuşak olması gerekiyor. Eğer baklava hamurumuz sert olursa yufkayı açmamız çok zor olur. İnce bir yufka elde edemeyiz. O zaman baklavamız güzel olmaz. Bu yüzden mutlaka hamurumuzun yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Ve dinlendirilmiş olması gerekiyor. Ben gördüğünüz gibi unumu azar azar ekleyerek hamurumu toparlıyorum. Videomu eğer sonuna kadar izlerseniz arkadaşlar, baklavada en önemli olan püf noktalarını sizlerle paylaşacağım. Mutlaka videomu sonuna kadar izleyin. Gördüğünüz gibi hamurumu toparladım. Yumuşak bir hamur yaptım. Bakın yumuşaklığı bu şekilde. Şimdi hamurumu beze haline getireceğim. Bezeledikten sonra en az 2 saat dinlendirmemiz gerekiyor. Ne kadar dinlendirirsek yufkalarımız o kadar güzel açılır. Burası da çok önemli bir püf noktasıdır arkadaşlar. Üzerini bir poşet ile kapattıktan sonra buzdolabında en az 2 saat. Eğer vaktiniz varsa 4-5 saatte dinlendirebilirsiniz. Ben bu şekilde beze halinde dinlendireceğim. İsterseniz siz çay tabağı büyüklüğünde açarak arasına nişasta sürüp o şekilde de dinlendirebilirsiniz. Ama mutlaka üzerini poşetle kapatmamız gerekiyor. Şimdi üzerini kapatıp dolabıma koyacağım. Hamurumu dinlendirdikten sonra ilk bezemi açarak başlıyorum arkadaşlar. Yine önemli bir püf noktasını belirteyim sizlere. Mutlaka baklava hamurumuzu nişasta ile açalım. Mısır veya buğday fark etmez ama mutlaka nişasta kullanalım. Kesinlikle un kullanmayalım. Bakın ne kadar kolay açıldığını siz de görüyorsunuz. Dinlendirdiğimiz için açılması çok kolay oluyor. 1 dakika gibi kısa bir sürede açılıyor. Eğer yufkamızı geç açarsak, yani fazla uğraşırsak elimizin altında kurur. İstediğimiz gibi büyütemeyiz. Bu yüzden çok kısa bir sürede açmaya özen gösterelim. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde açılıyor arkadaşlar. Ama ben videoyu hızlandırdım.
videonun uzamaması için. Sayfamda yufka açma dersleri olarak videolarım var. İçerisinde baklava yufkası açma dersi olarak da videom var. Eğer hiç yufka açmadıysanız, baklava yufkası yapmadıysanız oradan takip edebilirsiniz ve pratik yapabilirsiniz. Çok kolay bir şekilde de öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Çok tutuldu o videolarım. Çok güzel oldu. İzleyebilirsiniz oradan. Şimdi gördüğünüz gibi yufkamı açtım. Ortadan kestim. Tam ortaladım oklavam ile. Uç kısmını oklavanın üzerine kapatıyorum birazcık. 3 parmak enliliğinde. Cevizi oraya ilave ediyorum. Baklavayı cevizli yapıyorum arkadaşlar. İsterseniz siz Antep fıstığı ile de yapabilirsiniz. İnce çekilmiş ceviz kullandım. Oklavama sarıyorum gördüğünüz gibi. Ve hafifçe büzdürüyorum. Büzdürdükten sonra oklavamdan çıkartıyorum. Birazcık elimle açıyorum hafifçe. Bir kenara alıyorum. Diğerini de aynı şekilde yapıyorum. Yani 4 parçaya bölmenize gerek yok. Bu yöntemle de yaparsanız 4 tane bülbül yuvası çıkıyor. Ve çok pratik oluyor, çok da düzgün oluyor. Şimdi bunları ortadan keseceğim. Ben hep bu şekilde yapıyorum bülbül yuvası baklavamı ve çok pratik oluyor. Bakın şekli de çok düzgün oldu. Bu şekilde tepsime alıyorum. Şeklinin bozulmaması için de bu şekilde hamur kesme kartı ile tepsime yerleştiriyorum. Hepsini böyle yapıp ayarlıyorum. Daha sonra tepsime alıyorum arkadaşlar. Verdiğim hamur ölçüsünden bu şekilde 2 tepsi çıktı. Tepsimin çapı da 32 santimdir arkadaşlar. Şimdi bir tane daha gösteriyorum aynı şekilde. Gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde ve pratik bir şekilde yapılıyor. Şekli de asla bozuk olmuyor bu şekilde yaptığımız zaman. Yine aynı şekilde tepsime yerleştiriyorum. Tepsimi tamamen doldurdum. Şimdi ortasına ceviz koyuyorum arkadaşlar. İsterseniz siz fındık da koyabilirsiniz. 1 yemek kaşığı tereyağı ve birazcık yarım çay bardağı sıvı yağ erittim. Üzerine bu şekilde sürüyorum. Bakın şekli çok güzel oldu gerçekten. Harika bir baklava oldu. Şimdi tereyağını da önceden hazırlamıştım. Fırça ile hafifçe sürüyorum. Tek katlı bir baklava olduğu için fırında çok kısa bir sürede pişiyor. Diğer türlü kat kat olan baklavalara göre daha çabuk pişiyor arkadaşlar. Mutlaka kontrollü bir şekilde pişirelim. Şimdi fırınıma gönderiyorum. Bu arada şerbetini hazırlıyorum. 2,5 bardak şekere 3 bardak su ilave ediyorum ve 1 dilim limon ilave ediyorum. Kaynadıktan sonra süre tutuyorum. 15 dakika kaynatıyorum arkadaşlar. Bu şerbet bir tepsi için geçerli. Verdiğim hamur ölçüsünden 2 tepsi çıkmıştı ama ben 1 tepsisini hazırladım. Baklavam fırından çıktı gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızardı. 35-40 dakika gibi kısa bir sürede kızardı arkadaşlar altı üstü. Şimdi şerbeti de sıcak bir şekilde tatlımın üzerine ilave ediyorum. Yani tatlım sıcak, şerbet ılık arkadaşlar.
Bakın harika bir tatlı oldu. Görünüşü gerçekten mükemmel oldu. Mutlaka siz de bu tatlıyı bayrama yapın. Bütün övgüleri kapın. Yakından göstermek istedim sizlere bir. Harika bir baklava oldu. Şimdi sunum aşamasına geçiyorum. Porsiyonluk olduğu için de servisi de çok kolay oluyor arkadaşlar. Bakın yakından güzelce bir göstereyim sizlere. Şimdi içini de göstereceğim. Bu arada videomun da sonuna geldim. Kanalıma abone olup beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Başka güzel tariflerde ve başka güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.